Sonuçta, kaybolmuş sandığım ve çok az hüzün taşıyan hayat kaybetmesi yavaş yavaş tekrar aklıma geldi. Uzun bir süre tam olarak bilinç kazanmadan önce biraz ne olduğunu anladım etrafımda, kesinlikle yüksek ve çınlayan seslerle geliyordu. Ama bana göre bu çok uzak bir yerden hafifçe geliyordu. Açıkça savaş sesleri, silahların birbirine tıkırdaması, bağırışlar ve ölüm çığlıkları. Ama onları şimdikimizle ilişkilendirmedim, savaşıyorduk. Ama hala Kaon'da olduğumuzu düşündük. Ve hala zavallı Dennis'in öldürüldüğü vahşi Kızılderililerle savaşıyordu. Ve biliyordum ağır yaralandığımı. Çünkü kafamda çok keskin bir ağrı vardı, kafatasımı yarıyormuş gibi hissediyordu. Ve midem kıpırdatıldı en üzücü tereddütlerle ve zayıflığım öyleydi ki yapamadım. Vücudumdaki ağrılı kasları hafifletmek için biraz da hareket ediyorum. Yattığım dar pozisyondan bir saç genişliğinde. Bana çok uzun bir süre bu kasvetli içinde kaldığım hissettirdi yarı bilinçli durum. Hiçbir şey hakkında kesin bilgi olmadan çektiğim acıyı hariç. Sonra birinin bana dokunduğunu hissettim ve elim kalbime koydu. Ve bu dokunuş beni o kadar uyandırdı ki bir nefes aldım, uzun bir iç çekiş ve yavaşça gözlerimi açtım. Bir an için bilmiyordum üzerime eğildiğini gördüğümüz. Bu da harika değildi. Çünkü her zamanki kırmızılığı ölüm gibi bir solgunluktu. Bu daha da belirgindi, büyük bir yaradan üzerine akan kanla karşılaştırma, kemiğin açık olduğu kaşın üzerine. Ama yoktu, o yaşıyor. Rayburn diye seslendiren sesi yanıldadı ve ekledi. Yaşamaya hakkı olan bir şey anlamıyorum. Böyle bir çatlaktan sonra şu. Sanırım antikaları incelemek sonsuza dek sertleşmeli ve yoğunlaşmalı bir adamın kafatası. Mühendislik okumak erkeğin bacağını sertleştirmez zaten, diye duydum. Rayburn cevap verdi. O kesik neredeyse benimkini koparacaktı. Ama şimdi kanamayı durdurdum, sanırım iyiyim. Sanırım tekrar işleyebilirim, ellerimin üstüne oturup, profesörle sana yardım edeceğim. Şimdiki onun hayatta olduğunu biliyorum. Ben de çok daha canlı gibiyim. Sadece olduğun yerde kal, diye seslendi Yan, keskin bir sesle. Eğer hareket edersen o bandajı başlatacaksın. Seni tekrar bağlamam gerekecek. Ben de profesöre katlakam. Sonra Yan üzerime eğildi ve, sert ellerinin asla yapabileceğini düşünmediğim bir şefkat, yaralı kafamı sarmaya kendini koydu. Ama yaptığı en iyi şey, çünkü bana bir kabaktan su damışı vermekti. Orada ölü yatan askerlerden birinin boynuna asılmıştı. Hangi başımın etrafındaki serin ıslak bandajın verdiği rahatlıkla beni, şu anda yapabildiğim o kadar çok gücümü geri getirdi, oturup etrafa bakmak. Gerçekten, gözlerimin o zaman üzerinde durduğundan daha korkunç bir manzara vardı. Hiç görmedim. Citadel'in kapısı tam bir dağınıklıktı. Yığınlar etrafımda ölü adamlar yatıyordu. Ve yatan düşmanların sayısı, orada öldürülen, umutsuz bir şekilde az sayıdaki adamımız da onlarla savaşmıştı. Engebeli kaldırımın üzerinden, aşağıya göle doğru eğimde, parlak kırmızı bir kan akıntısı akıyordu. Bazı yerlerde parlak bir kırmızı parlıyordu. Dokunduğu yerde, güneşin parıltıları. Ölüler arasında Tizoc'un cesedini görmedim ve buna sevindim. Yarım düzine düşman yanımızda muhafız olarak durdu. Ama bunlar birbirimize hizmet etmemize izin verdi. Açıkça hayır, üç kötü durumda başa çıkmak için büyük bir tedbir gerekiyordu yaralı adamlar. Gerçekten de, bu muhafızlar kendi yollarıyla bir hoşnutluk sergiliyorlardı bizi hissetmek. Çünkü su kabaklarımızın boş olanlardan biri ölülerin arasından başka bir tam kabağı aldı ve bize verdi. Citadel'in içinden hala bir kargaşa geliyordu, şiddetli sesler. Savaşın kanıtıydı. Eğer mümkünse savaş olarak nitelendi. Öldürülme işi hala devam ediyordu. Ama bu sesler mantıklı bir şekilde azalmış. Biz orada yatıp ne olduğunu öğrenmek için uzanmıştık, kader bize gelecekti ve bu nedenle kaldı, artık öldürülecek isyancılar yok. Rayburn, benden çok uzakta olmayan yerde oturuyordu. Onun sırtı duvara yaslanmıştı. Benim ona baktığımı görünce ve tekrar aklım dönüyordu. Beni çok hüzünlü bir şekilde karşıladı, gülümsemek. Bizim için oldukça soğuk bir gündü, profesör dedi. Ve bunun kısmen kendi hatası olduğunu bilmek büyük bir teselli değil, bu adamlar bizi sertleştirdi. Onlara bu kadar iyi bir şey için kredi vermedim, taktikler. Ve kötü nöbette bile onların nasıl davrandığını göremiyorum. Adamlarını kampımızın diğer tarafında dolaştırmayı başardılar.
O onları ne kadar doğrudan tuzağa düştüğümüzü bilmeleri onları memnun etmeli. Bizim için hazırlanmış, olduğumuz aptal sürüsü gibi. Zaten beni daha fazla Hint devrimine katılmaya zorlamazsın. Yan da dahil oldu. O Tlahukos'a bahse girebileceğimi sanmıştım. Ve onlar da öyle bize en kötü türden geri döndü. Kendini yeterince güçlü hissediyor musun, profesör? Bu bezin uçlarını bağlamak için mi? Kesiği bağlamıştı alnında. Şimdi ise elleri ve dizleri üzerine eğildi. Beni tuttu ve başını ellerimin kolayca ulaşabileceği bir yerde eğdi. Ve benim şimdiye kadar çok yorgun olmadan bana güç geri dönmüştü, bandajın uçlarını hızlıca yapabildim. Kafasına vurulan darbe neyse ki, kafatasından baktı. Ama yeterince ağırdı, onu aldıktan sonra birkaç dakika sersemletti. Ve düşüşü ölmek, şüphesiz, hayatını kurtarmanın bir aracıydı. Hatta hayatım da aynı şekilde kurtarılmıştı. Rayburn'un yarası daha kötüydü, Yangun ya da benimkinden daha fazla. Çünkü uyluğunda büyük bir yara neredeyse vardı, bacağını kesti ve Yangun yardımıyla doğaçlama bir turniket, bir yay telinden ve kırık bir cirit parçasından oluşuyordu. Kan kaybından ölme tehlikesiyle karşı karşıyayım. 1 saatten fazla bir süre kapıda yatmaya zorlandık. Oysa zavallı Tlahukos'u öldürme ve ardından yönetim çalışmaları devam etti, daha önemli kişiler. Esir olarak canlı tutulmuş ve son olarak zafer kazanan. Saflarda düzeni yeniden sağlamak. Sonunda bu sefer bir subay ve bir ekip bizim yattığımız yere geldi. Ve kabaca kalkmamızı emretti. Sonuna kadar ki biz de yerleştirilebilsin mahkumlar arasında. Yan ve ben o kadar gücümüzü toparlamıştık ki ayaklarımızda hiç zorlanmadan tırmanmayı başardık. Ancak bu çaba benim için kan akışını daha hızlı hale getirdi, damarları. Aniden başımdaki ağrıyı o kadar artırdı ki bir süre üzerime bir baş dönmesi vardı. Ve beni yaslamaya zorladı, destek için duvar. Rayburn'un durumunda statü oldukça farklıydı soru. Ve kısa süre sonra subaya nasıl yaralandığını anlattım. Ve onu kalkıp yürütmek için bandajı başlatacaktı bacağı ve bu da hızla kan kaybederek ölmesine yol açtı. Bunun üzerine subay, bazı adamlarına bir sedye getirmeleri için emir verdi. Örneğin kendi yaralıları taşındı. Ama aynı zamanda bana şöyle dedi. Bu yoldaşın cesur bir adam ve emirlerim olmasaydı, bandajı kendi ellerimle gevşet, böylece daha fazla ölmeden ölmesine izin vereceğim acı. Bu konuşma, açıkça iyi niyetli olmasına rağmen. O zamanlar Rayburn'a çeviri yapmadım. Sedyenin getirilmesini beklerken, askerler bağlandı yangın boynu ve benim ağır ahşap tasmam hakkında. Ki bunlar iyi oturuyordu, omuzlarımızın üzerinden çıkmış ve harika ruflara benziyordu. İtiraf ediyorum ki kendi adımdan bu ilginç ekipmana olan profesyonel ilgim giymeye olan tiksintiğimi tamamen yendim. Çünkü anında onu Joojozatlı olarak tanıdı ve antik kayıtlar olduğu gibi, bize anlatın, Aztekler savaş esirlerini güvence altına almaya alışkındılar. Ama Yan, görmekten duyduğum sevince ortak olması beklenemezdi, gerçekten hayattaydık ve biz buna ortak olduk. Bu bir gelenekti, 300 yıldan fazla bir süre sönmüş olduğu söyleniyor. Büyüdü boynuna bu şekilde koyduğu için son derece öfkeliydi, kaba bir şekilde, aşırı büyümüş bir kaz boyunduruğu olarak tanımlanıyor. Ben de hiç öyle değildim, onu yatıştırmaya çalıştığım başarılı oldu. Ona şöyle söyledim ki maruz kaldığımız rahatsızlık çok önemsiz bir konuydu. Arkeoloji bilimine kazanç ile karşılaştırma, bu son derece ilginç bir tarihsel durumun olumlu tanımlanması. Gerçek. Ah, dolayısın, profesör diye hırladı. Ne önemsiyorum? Ben ne istiyorum, tarihsel gerçekler mi? Yoksa tarihsel yalanlar mı? Ve hepsi bununla ilgili aynı şey. Yapmak istediğim, o adamın kafasına yumruk atmak, bana bu şeyi tak. Yapamam. Topuklarımdan asacaklar ve sonra ağzıma bir mısır koçanı koyacağım. Sanırım ve düzenli bir adam yapıyorum, Stockpig benden dışarı. Ve muhtemelen beni zorlamaya çalışacaksın, bunun kimsenin düşünmediğini kanıtladığına inanmak hiç olmadı. Ve bundan memnun olmamı çok istiyorum. Antikalar de. İstediğim kadar yedim, daha fazlasını da. Tasmalar boynumuza takılırken ve Rayburn askerlerin getirdiği sedye üzerine kaldırılıyordu. Biz citadelin içinden davul vuruşlarının sesi duyuldu ve ardından yürüyen askerlerin ölçülü adımları. Ve biz de kapıda birliklerin düzenli düzene girdiğini gördük ve bize doğru ilerliyordu. Kolonun başında mahkumlar, 3 ya da 400 kişi, hepsi tahta giymişti, boyunlarında tasmalar var.
her iki yanından güçlü bir çizgiyle kaplı. Muhafizler. Onur sırasına göre sıralanmışlardı. Talihsiz üyeler önce konseyin geldiği, ardından diğer yetkililerin kısa ömürlü hükümet, sonra askeri subaylar, arkada ise az sayıda özel asker. Tilahukos'un olmaması mahkumlar, öldürülmemiş olanların da bu kişilerin öldürülmediği sonucuna varmamı sağladı sahiplerine geri verilene kadar koruma altında tutulmuşlardı ya da tekrar madende umutsuzca çalışmaya başlayacaktı. Esir alanlarımızın değerlendirmesinde bu öneme bizi kolonun en başına yerleştirmeleriyle kendimizi gösterdik. Konsey üyelerinin bile önceden verdiği bir şey vardı. Ve bu bir iltifattı. Böyle onurlu bir şey için gönüllü olarak reddedeceğimizi bu halkın geleneklerine göre düşünmek, kesinlikle çok örnek bir kaderin önünde olduğumuzu düşündüm. Ama biz o anda herhangi bir itirazda bulunma pozisyonu ve dolayısıyla bize verilen yere düştü. Ve elimizden geldiğince göstermeye çalıştık göle doğru aşağı inerken cesur bir cepheydi. Sadece birkaç korkmuş kadın ve çocuk, ilerledikçe kaçtılar. Kasabanın sokaklarından geçerken gözümüz belirdi. Ve birçok kulübe, zavallı yaralı zavallıların inlemeleri geldi. Sefil evlerine sürünerek ölmek için süründüler. Ve diğerlerinden kadınların ölüleri için ağıtları. Ve köşe köşelerde, son güçleriyle kendilerini sürüklediler, oraya doğru sürükledik. Adamları gördük, kendi kanlarının göletlerinde ölü yatıyorlardı. Ama su kenarında bolca canlı adam, askerler ve kürekçiler vardı ve iskele kalabalıktı onlarla birlikte. İskelenin ötesinde, tüm körfez kalabalıklarla doluydu, düşman kuvvetlerinin üzerimize sızdırdığı botlar, Culhucan'dan gelen karanlık. İnişlerini yaptıklarını şimdi öğrendiğimiz gibi, sadece kasabanın ötesinde ordumuzun bulunduğu yere yakın bir körfezde kamp kurdu. Ve parlak güneşin altında bu hareketli sahne neşeli ve parlak bir tablo yaptı. Bu daha da parlaktı çünkü güneşli koyda yerleşmesi, plajlar arasında açılan geniş huzurlu su alanına altını sarı kum dökülüyordu parlak bir ihtişamla, yumuşak gri bir sis bankasına karışıyordu. Ama fotoğraf, baktığımızdan daha da heyecan vericiydi karaya doğru. Bindiğimiz Malna iskele ve kürekçilerimiz küreklerinde yattılar ve böylece gemiye yolculuğu devam etti. Tam önümüzde geniş bir merkez caddesi vardı kasabanın bir yerinde. Ve iskeleden Citadel'e kadar olan tüm uzunluğu boyunca, aşağı inen sağlam bir asker topluluğu ile doluydu. Yavaş yavaş ve sık durarak dik bir iniş, teknelere doğru onları götürmeyi bekliyordu. Barbar olsalar da, bu askerler cesurca bir gösteriş yaptı. Her alayın önünde tüy taşınıyordu standarttı ve her şirketin ortasında onun toplama bayrağı vardı. Parlak boyanmış pamuklu kumaş. Üst düzey subaylar tahta kaskalar takardı. Vahşi hayvanların başları gibi oyulmuş ve boyanmıştı. Tüm subayların pamuk kumaş zırhı büyük bir süsle süslenmişti. Çok canlı tonlarda işlenmiş çeşitli tuhaf cihazlar ve benzer şekilde evrensel olarak taşınan ışığın süslemesinde güçlü tonlar kullanıldı yuvarlak kalkanlar. Ve tüm bu parlak renkler, daha canlı çünkü çıplak kahverengi tenlerden oluşan arka planında 1000 tane vardı. Güneş ışığının kılıçlarda, parıldadığı parıldayan ışık noktaları sertleşmiş altından mızrak uçları. O adamların bizden sıyrılmış olması pek şaşırtıcı değil, dedi Rayburn. Disiplinli sıraların düzenli hareket etmesini izlerken. İskeleye çıktı ve bu haberle hızla teknelere bindi. Comet. Gördüğüm en iyi dövüşçü sayısı onlar. Sadece ne kadar kararlı durduklarına ve ne kadar keskin itaat ettiklerine bak siparişler ve ne kadar iyi kuruldukları. Şunu söylemeliyim ki, ne olduğunu anlamıyorum albay. Bizim böyle bir orduya karşı şans savaşıyordu. Onun parasını ödedi bir adamın ödeyebileceği kadar bir hata. Bu beni tamamen parçalıyor albayın öldüğünü düşünmek. Baştan sona iyiydi. Ve acaba o küçük topal çocuğu şimdi ne olacak? Olakaklar, sans monut lawiko yapakaklar. Aman tanrım. Ne karmaşa yaptık bu işin başından sonuna kadar tamamı. Kalbim o kadar ağırdı ki, Rayburn'a sadece başımı sallayarak cevap veremedim. Bir süre konuştu. Bu düşünce bana çok acı bir şekilde geldi ve üzerimde durdu kendisi ve yangın yaşadığı siyahların talihsizliğinin sorumluluğu dahil oldu. Ve bununla birlikte büyük bir hüzün patlaması da geldi. Düşündüğüm gibi Pablo'nun ölümü kapımın önünde daha da yakındı. Rayburn ve en azından yan planlarıma makul bir anlayışla katılmıştı. Kendilerini maruz bıraktıkları tehlike
Ama Pablo'nun böyle bir özelliği yoktu bilgisi. Sevgi dolu güveni sayesinde sorgusuz sualsiz peşimde bırakmıştı, onu zarardan koruyacağımı söyledim. Fray Antonio ile ilgili üzüntüm yeterince hevesliydi. Tanrı bilir. Ama onun durumunda ben teselli buldum, ölümüne benim ısrarım olmadan gelmediğini kesinlikle biliyordum. Ama kendi güçlü arzusunun peşindeydi. Biraz rahatlık vardı, bu 4 hayatın birinin bile suçlanamayacağı düşüncesi benim hesabımda. Ama bu düşünce sadece üzüntümü artırıyor gibi görünüyordu, sorumluluğumun acı ağırlığını düşündükçe daha da ağırlaşıyordum. Yuku. Neredeyse 2 saat boyunca koyda yattık. Gemiye çıkma sırasında esirler ve askerler yoluna devam etti. Teknemiz daha da uzaklaşıyordu iskele. Zaman zaman arkasındaki çift tekne hattı olarak uzatıldı. O korunaklı yerde çok az rüzgar esiyordu. Ve yaralı kafama vuran güneşin kavurucu sıcaklığı bana öyle bir şey verdi, keskin bir acı ki. Onu kurtulmak için seve seve ölerdim. Ve ben yüzlerinin yorgun ifadesinden Yan ve Rayburn acı çekiyordu. Bu nedenle, şu anda yeterince minnettardık, en son gemi tamamlandı. Ordunun yarısından fazlası kaldı Huitziland'da düzeni sağlamak için. Ve körfezden çekildik. Gölün açık sularını ve hafif esintisiyle rahatlatıldı. Ama beraberinde üfleyen lezzetli bir serbizeme de vardı işte. O güzel gölün tüm parlak güzelliği etrafımızdaydı. Arka plan. Yeşil çayırlar ve ormanların daha koyu yeşili yukarı yamaçlarda ve tüm yükselen yerlerin ötesinde asılı duruyordu kayalıkların yüksekliği. Renkleri ince griden gölgeleniyordu koyu kahverengiye kadar. Ve burada siyah lekelerle dokunuldu büyük bir yarık açılan gölge. Ama o zaman düşündüğümüz, tüm bunlar o mavi suların ötesinde altın parlayan o şeydi. Güneş ışığı, hızla acımasız bir ölüme gidiyorduk ve kayalıklar. Güzelliği bize nefret ediyordu. Geri dönülmez şekilde bizi içine kapattı. Hangi o kasvetli geçit boyunca üzerimize kasvetli duygular baskı yaparken, tüm kürekçilerimiz sıkıca bir araya geldi. Ve biz de süzülerek ilerledik güneşli sular. Bizi bekleyen kötü kaderin önüne doğru ilerliyor, karanlık duvarların içinde Culhuacan şehri çevrilmişti. Şehirden çok uzaktayken hafifçe su kapısının üzerindeki gözcülerin verdiği zafer bağırışları, zafer kazanan ordunun dönüşünü duvarlar içindekilere bildirmek. Ve filomuzdaki tüm teknelerden yüksek tizlikli bir koro yükseldi. Cevap bağırıyor. Su kapısından ilk geçen mağımız oldu. Bir süre önce çok cesurca, çok kısa bir süre önce çıktığımız yerden ve oradan havuzun üzerinden elimizdeki iskeleye kadar devam ettik, isyan için, kuvvetleri toplamak için böyle. Yüksek umutlarla başladı. Bu çok acınacak bir sona ermişti. Tüm su kenarı, izlemek için toplanan kalabalıkla sordu. İnişimiz. Ama bu insanların orada bir zafer ordusu, bana garip bir şekilde hareketsiz görünüyordu, sıkıcı. Elbette bağırışlar eksik değildi ama bu bağırışlar için geldi çoğunlukla. İskelede toplanmış bir rahip birliğinden geliyordu, karaya çıktı. Ve teknelerdeki askerler ve kürekçilerden, kasaba halkı genel olarak. Ve yukarı doğru yürütüldüğümüzde, şehir, aynı sokaktan ilerledik. O zaman savaşarak ilerlediğimiz en son geçtiğimizde, kalabalıkta çok sayıda somurtkan ve üzgün gördüm, o şehirde, hala epeyce olan yüzler var gibi görünüyordu, başka bir isyan için malzeme. Bu sefer rahiple tanıştığımız eve götürülmedik, kaptan ve Tizoc'un hapisten kurtardığı yerden cesurca kurtarmamız. Ama bu evin biraz ötesine geçerken şehri taçlandıran platoya geniş bir merdivenle çıkarıldı. Ve devam etti, burada büyük hazine evi duruyordu. Ve aynı zamanda tapınak da vardı, Aslanecalar en saygı duyulan tanrılarına ev sahipliği yapıyordu. Ve itiraf ediyorum ki benim o zamana kadar gördüğüm bu binayı yakından görmekten duyduğum bir zevk sadece uzaktan, bir süreliğine korku ve kederin üstesinden geldi, beni ezmişti. Ve içinde uyanışan en güçlü arzu az önce bir ölçü bantı. Bir çift pusula ve bir çelik için suare. Bu birkaçınla çalışmak için düşme fırsatıyla birlikte o güçlü duvarlarda enstrümanlar. Gerçekten de, neredeyse bunu unutmuştum, bir esir kaldım. Ve yakında çok korkunç bir ölümle ölecektim. Bir zavallı Rayburn'un verdiği inleme, acıdan onu sıkarak bırakmıştı. Merdivenlerden yukarı taşınırken acı çekti. Aniden beni bir anda hatırlattı, durumumuzu fark etti. Ve üzgünümü üzerine bastırdı, arkeoloji biliminin, bundan hiçbir fayda sağlamayacağına inanç, kısa bir süre içinde hayatta kalmam gerektiğini görebilir ya da öğrenebilirim. Platon'un dış cephesi, altındaki teraslar gibi,
Çimentoya sabitlenmiş kare taşlardan oluşan son derece ağır bir duvar. Ve bu duvarın aşağısında yılanların benzeri büyük taşlar oyulmuştu. Kafalar, ağızları genişçe açık. Bu hemen aklıma geldi İspanyolların ana tapınağın etrafında bulduğu bu tür bir çevre Tenochtitlan şehrinde. Ve aniden güçlü bir özlem duydum arkadaşım Bandelier, o anda benimle olabilir ve tam olarak ne olduğunu görmek için yılan duvarı hakkında çok zekice spekülasyonları Büyük Teocalli burada onaylandı. İki büyük taş bloğundan oluşan bir portal aracılığıyla iki yılan kendi üzerine dolanmış. Başları yukarıda bir tür buluşuyordu arç, gerçek bir kemer değil. Çünkü bu yılanların her biri bir monolitti ve tamamen kendi tabanına dayanıyordu. Büyük çevreye girdik tapınağın önünde. Böyle bir şey olduğunu görünce şaşırdım. Çünkü böyle bir şey vardı, antik Azteklere dair bir kayıt yoktur. Çevre duvarı. Kayanın öyle bir şekilde oyulmuş ki geniş amfiteyatro. Ve burası fedakarlığın olduğu yer rahipler tarafından sunulan sunak, kanla lekelenmiş sunak tarafından gösterildi. Merkezi, üzerine et parçaları da yapışmıştı. Buradan da geliyordu, bize doğru korkunç bir koku geldi. Ve anında mide bulantısı hissettik endişeler. Tapınağın girişinin tam önünde, orada büyük bir taş balkon, altında daha küçük bir balkon var. Tüm yanları amfiteyatro adımlar şeklinde kesilmiş, ayrıca kalabalık rahatça oturup içeri giren lanet işleri izleyebilirdi altlarındaki çukur. Ve bu kaya oyulmuş boşluk o kadar büyüktü ki tamamen 40.000 kişi aynı anda orada oturabilirdi. Balkonun altında karanlık bir tünel benzeri geçidin girişi görünüyordu. O görünüşe göre tapınakla iletişim kurmuştu ve büyük olmayan daha küçük bir geçit bir adamın geçebileceği kadar. Aşağıya doğru eğimli ve açılan yere aşağıdaki teras. Sonuncusu kanı çekmek ve ayrıca yağmur mevsiminde amfiteyatroyu sudan kurtarmak. Bu şok edici yeri dolaşırken burunlarımızı tuttuk ve memnunduk yeterince geçtikten sonra tapınağın girişine geldik. Birçok asil bir portal. Son derece basit ve sadeliği nedeniyle daha görkemli bir şekilde, tüm cephede olduğu gibi, daha önce gözlemlediğim ciddi ve kasvetli Mısır duygusu. Torog buradan sadece birkaç dar ışıkla aydınlatılan gölgeli iç mekana girdik yüksekteki çatının olduğu, devasa kalın duvarlarda yarıklar vardı, önümüzde görünüşe göre açılan sütunların vahşi doğası tarafından destekleniyordu. Sonsuz bir alacakaranlığın hüküm sürdüğü sonsuz manzaralar. İç dekorasyon duvarlarda sadece geniş ve basit bir paneller vardı ve büyük sütunlar. Tabanları veya tabanları olmayan yuvarlak monolitlerden oluşuyordu büyük harfler. Buraya girdiğimizde, onlar için en kutsal yere bir sessizlik çöktü. Eskort yaptım ve ben bile ilham veren o saygılı hayranlığı hissettim kalabalıkların ibadetiyle, kutsanmış, herhangi bir bina tarafından sayısız yıl boyunca içinde bulundu. Ama Yan bunu hiç paylaşmıyordu bu his. Onun gözlemlemesiyle ortaya çıktı. Bir etrafına uzun bir bakış attı. Bu bir kongregasyonel için cevap vermez en azından kilise. Burada bir sırada bile yer yok. Burada da geniş bir yer yok gündüz ışığında bir ilahi kitabını göremezsiniz. Acaba ne yapacaklar mesela profesör? Onlar için bir dinamo koymak ve yakmak için bir teklif bu karanlık eski elektrikli delik mi? Ve bu işin çok azalmasına neden olurdu. Aynı yerde buharlı ısıtıcı taksalar. Hem soğuk, hem nemli hem de nemli zaman. Tüm ellere romatizma bulaştırmak yeterli. Soğuk sürünücüler bacaklarını havaya kaldır. Ama bu noktada yangın gözlemleri kesildi bir muhafızın eliyle kısa, ağız. Ki bu da onun susmasının arzu edilir diye işaret ediyordu oldukça belirgin. Yangın gevezeliğinin bu kararlı bastırılması şüphesiz daha da fazlaydı. Şimdi tapınağın daha ucuna yaklaştığımız için güçlüydü. Gölgeler arasında karşımızda büyük bir heykel beliriyordu. Bir sunak benzeri taht. Bu figür, tam 10 feet yüksekliğinde. Tuhaftı ama tüm halinde bir adam gibi. Ve genel havası o kadar zalimdi ve öyle vahşiydi ki basit ruhlarda çok canlı bir korku uyandırabilir. En çok figürün dikkat çekici özelliği, dışarıda kalan kasvetli bir kafatasıydı bel bölgesi, iki büyük el tarafından keyfi olarak yerleştirilmiş ve figürün armasıyla hiçbir ilgisi olmadan ve bir arma, tekrarlayan kapı girişinin amacı, iki yılan başı vardı. Bedenler hangi şeylerle ilgili olarak tüm ayin hakkında çarpık ve karmaşık bir şey vardı. Çünkü gözleri bu kötü şeyin büyük ve parlak yeşil taşlarına sahipti. Varlık, içinde gerçek, zümrütler. Ama o zamanlar onları tanımıyordum. Ve çok güzel işlenmiş altın yılanlar etrafta dolaşmıştı.
ve boynuna altın kalplerden yapılmış bir tasma asılmıştı. Parlak yeşil tüylerden oluşan önlük ve benzer tüyler gül yılanların başlarının üstünde kalın bir tüy halinde ve her yerinde figür dağınık parıldayan nesnelerdi. Zümrütler ve disklerdi. Altın, inci parçaları ve obsidyen parçaları, buradan ağır gölgelerin içinden parlıyordu. Hafif parıldayan ışık noktaları. İçinde bir elinde yay tutuyordu. Diğerinde ise bir demeti ok. Ama bu kesin özellikler olmasa bile, kafatasından ve yılan başlarından bunun vahşi olduğunu biliyorlardı. Ve korkunç heykel, ilk tanrı Huitzilopochtli'yi temsil ediyordu ilahi ve tüm zaman boyunca onların kanlı dinleri antik Meksikalıların hayranlık ettiği ana tanrı olarak katlandı. Yan bir daha yüksek sesle konuşmaya cesaret etmedi. Ama bana bir sesle döndü, uzun bir iç çekiş ve içtenlikle fısıldadı. Kesinlikle öyle, profesör. Gerçekten gördüğüm en güzel şey. Bildiğim kadarıyla, esir aldıkları Aztek geleneklerine uygundu savaşta, öncelikle Tanrı'nın önüne getirilmelidir Huitzilopochtli. Onlar ve esirleri birlikte ona zarar verebileceklerini söyledi saygı. Bu nedenle, bir rahibin ortaya çıkmasına şaşırmadım. Sunak arkasında ve bize idol. Bu emir verildiğinde, yanımızdaki tüm aslanecağlar eğildi, kendilerini yere yatırıyorlar. Ama Yan, emri anlamayan bir şekilde ve ben, kendimi böyle alçak gönüllü gösterme düşüncesiyle boğazımın yükseldiğini hisseden ben, dik kaldı. Ancak birkaç saniye boyunca devam edemedik o pozisyon. Çünkü birkaç asker hemen her birine dokundu ve omuzlarımızı sertçe öne iterek ve aynı zamanda bacaklarımızı altımızdan tekmeleyip hemen yüzümüzü yatızdırdılar, tam uzunlukta yere doğru aşağıya doğru duruyordu. Rayburn için ise öyle görünüyordu, sedyede yatan pozisyonundan memnun olsun. Herhangi bir yerde oranında, olduğu gibi kalmasına izin verdiler. Ben ise yere yatıyor. Çift aşağılanma karşısında öfkeyle titriyordum. Bu şekilde kaba bir şekilde ele alındı ve formda bile bir kişiye tapmaya zorlanıyordu. İğrenç bir put, taş zeminde garip bir küçük bir tıkırtı duydum. Sonra soğuk ve nemli bir şey elime itildi ve aynı anda yanımda meraklı bir burun çekme sesi duydum. Ve neredeyse hiç yer vermeye cesaret edemediğim bir memnuniyet de artıyordu içimde. Nemli şey elimden alındı ve orada tapınağın kasvetli sessizliğinden hemen yankılandı duvarları, adil şekilde sarsan gök gürültüsü sesleri. Yoktu, bu zafer patlamasıyla arkadaşın sesini karıştırıyor beni karşıladı. Ve duyduğumda kalbime aniden bir parıltı geldi, Pablo'nun ve hatta Fray Antonio'nun da hala hayatta olabileceğini umuyordu. Ve bu umudun hemen ve en neşeyle gerçekleşmesi gerekiyordu. Çünkü tekrar ayağa kalktığımızda, El Sabio ile birlikte çocuğun ayakta durduğunu gördüm yanında. Bana bir düzine adım uzaklıkta. Ve biraz ötesinde keşiş, yüzü mutlulukla parlak bir ifadeyle parlak bir şekilde parlıyordu ve aşk. Ve bu üçünü bir kez daha canlı ve sağlam dururken görmek en şaşırtıcı ve aynı zamanda benim karşılaştığım en mutlu manzaraydı gözler. Bu benim için acı bir sınavdı ve hemen konuşamadım Pablo ile ve Fray Antonio ile birlikte. Böylece ne yoluyla öğrenirler yaşadıkları maceralar ve hayatlarının mucizelerle geçtiği kurtarıldı. Ama esirlerimizin katıldığı tören sadece yarıydı tamamlandı ve düzenli davranışımızı daha iyi sağlamak için devam. O zamanlar gerçekleşen alayda ayrı tutulduk oluşturuldu. Aztek hakkındaki bilgim olarak bu törenin nesnesi gelenekler beni haklı olarak şu sonucuna vardı. Zafer töreni bizi 3 kez kurban taşının etrafından dolaştırarak sona erebilir. Ve gerçekten, bizi sunağın etrafına götüren kaderden daha az korktum, fedakarlık ima ediliyordu. Benim yakın ilişkimden daha çok bizi bekliyordu. Tören sayesinde gerekli hale getirildi. O iğrenç kokuyla, altar derin bir nefes verdi. Amfiteyatro kenarında, kötü bir kokunun neredeyse olduğu yerdeydi, üstün güçlü ise, bizi sorumlu tutan askerler bizi bıraktı. Yani bana çok şükürle, tapınak rahiplerinden oluşan bir topluluğa. Şefin ise kısa bacakları olan yuvarlak, tombul küçük bir adamdı, çok açık bir şekilde buna karşılık gelen bir rüzgar kıtlığı da vardı. O gerçekte, umutsuzca onursuz bir küçük kişiydi. Ama o merdivenlerden aşağı inerken onurlu bir ifade almaya çalıştı, bizi ilerletti. Ve zorlukları gizlemeye cesaretle çalıştı. Bu iniş sırasında kısa ve yağlı bacaklarıyla karşılaştı. Ve ben onun absürt performanslarının dikkatimizi dağıtmasına sevindi. Biraz da çevremizin kasvetinden,
Özellikle de yine midelerimizi saran mide bulantısı gibi burunlarımız gibi o en kötü kokusuyla giderek daha şiddetli saldırıya uğrayıyordu. Rahipler, ben gözlemlendi. Burun deliklerine pamuk dolduruldu. Ama bizim için vardı ellerimizle burnumuzu sıkıca tutmaktan başka çaresi yoktu. El Sabio, çok cömert ve geniş açık bir burnu olan ama öyle olmayan elleriyle tutacak kadar mutlu oldu. İlk kokusunda huzursuz oldu onu vurdu. Ki sanırım içsel iğrençlikten daha az sonuç veriyordu kokusundan çok. Tüm barışsever olanlarla birlikte hayvanlar, kan kokusuyla içgüdüsel bir korku uyandırmıştı. Pablo'nun sesi ve dokunuşu, belki de yatıştırıcı olabilir onu susturdu. Ama onu yöneten rahiplerin çabaları onu tutmak, onu daha da korkutmaya ve böylece artmaya hizmet ediyordu onun şiddetini. Ve rahipler, ki artık uzun zamandır görmüşlerdi onu her gün ve onu sadece en nazik ve itaat yapan biri olarak tanıyordu yaratıklar, büyük bir şekilde şaşırmıştı ve açıkça korkmuştu. Bu ani şiddetli bir öfke patlaması onları en makul şekilde aldı tamamen sürpriz. Kısmen ellerinde olan ipi çekerek boynunu ve kısmen de ona vermeye cesaret eden itişlerle kısa süreliğine dinlendi. Onu basamaklardan aşağı zorla indirmeyi başardılar. Ve nihayetinde altındaki büyük dairesel alana giriyor amfiteyatro, ortasında kurban taşı duruyordu. Ve kan kokusu aşırı derecede yoğundu. Ama o zamana kadar bu zafer kazanıldı. El Sabio artık sessiz, düzenli bir eşek olmaktan çıkmıştı. İnsan toplumunun uygulamalarına alışmış ve gerçek anlamda deli bir yaratık, korku ve öfkenin deliliğiyle alevlenmişti. Bir mucize, zavallıların en çok sevdiği kişiler için çok mutlu bir mucize doğal olarak onun işkencecileri olarak görülüyordu. El Sabio'nun çevik topukları bu an havayı zararsızca çarpıyordu. Ama tam son adım olarak aşağıya doğru iki arka bacağını birlikte çıkardı. Ve o kadar hassas bir şekilde ki iki toynak da şaşırtıcı derecede uzun bir topa çarptı rahip ve onu zulümde çok aktif rol almıştı. Darbe uzun rahibin karnına güzelce indi. Ve ikisi hemen uzun oldu, o rahibin yarıları bir bıçak gibi birbirine kapandı. Ve o yere bir nefesiyle nefesle, rüzgarın ne kadar kesildiğini anladı onun. Şüphesiz bu şiddet patlaması eli büyütmekten başka bir fayda sağlamdı Sabio'nun korkusu. Çünkü hemen öyle güçlü bir atlama yaptı ki Fair'le onu tutan adamlardan ayrıldı. Sonra eğildi tüm enerjisini, hiçbirinin çalışmadığı bir yıkım için kullandı. Neyse ki kendi güvenliğimiz için. Çünkü El Sabio bunu yapacak durumda değildi dost ve düşman arasında ayrım yapmak. Hala biraz mesafedeydik bu salgın meydana geldiğinde amfiteyatro altından. Rahiplerin büyük bir kısmı bizden önce gelmişti ve El Sabio mahkumların kamyonetine kadar götürüldü. Tamamen rahiplerin üzerindeydi. Bu nedenle, deli öfkesi tükenmiş ve içeri girme şekli onun çalışması, Yang'un ifade ettiği gibi, bu düşmanlar üzerine neşeli bir hayranlık. Sıkı sıkıya sıkıştırılmış olmak, nereden geldiğini görmek amfiteyatroya girmişlerdi. Kalabalık tarafından engellenmişti ve yeraltı geçidinin girişi tapınak kapalıydı. Rahiplerin öfkeli halden kaçma şansı yoktu yaratık kurtarılacak şekilde, tam 8 feet yüksekliğindeki pürüzsüz duvara tırmanarak, bu alan, hemen çevreleyen dairesel alan çevrelenmişti sunak. Çevik bir adam bile, sessizce hareket etse, biraz bulabilirdi bu jimnastik başarıyı gerçekleştirmekte zorlandığı için başarı. Bir bacak fırlatılana kadar, vücudu tamamen kaldırmak duvarın üstünden. Ve bu rahiplerin çoğunlukla yaptığı gibi. Kutsal çağrılarında şişman ve halsiz olmuşlardı. Neredeyse yapamıyordu. Ayrıca, El Sabio en şeytani bir deha gibi görünüyordu. Ama bu, hayır şüphe, sadece şanstı. Uçan tekmeler verirken bu sallanan yaratıkların bacakları. Bu yüzden böyle keskin bir acı ortaya çıktı ki hemen tutuşlarını bıraktılar ve yere yuvarlandılar. Bizim için tamamen sempatilerimiz eşek, bu şaşırtıcı gösteri, en son. Ancak kısa süre sonra bu işe katılan adamlar için çok ciddi bir trajedi. Vahşi saldırılarını yaparken, El Sabio geriye doğru 4 nala attı ve tekrar düşmanlarının bedenleri üzerinde ileri. İçinde keskin küçük toynaklarının çıplak kestiği 4 nala yürüyüşleri vahşice ete dokundu ve ara sıra. Tesadüfen bir tekme attığında bir adamın bedenine karşı bir adamın bedenine battığından görebiliyorduk kaburgaları ve burnundan fışkıran kan fışkırması, o kıçı ölüm darbesi vurmuştu. Bu olağanüstü performansa eşlik eden gürültüye gelince, kelimeler bunu sadece hafifçe tarif edebilir.
El ile doğrudan çatışmaya giren adamlardan Sabio korku bağırışları, yardım için bağırışlar ve öfke çığlıklarıyla geldi. Tüm bunların altında hafif bir inleme vardı. Etrafımızdaki kalabalık ve arkamızdan yukarıda, tiz bir bağırış ve çığlık sesi duyuldu. Bu kısmen tavsiye doğasında. Kısmen ise bunun sonucu gibi görünüyordu, o içgüdü ki, tüm barbarları birisi geldiğinde bağırmaya iteren else genel ilkelerle bağırır. Pablo en umutsuz bir şekilde ara verdi, "Bukuro" diye yalvaran çığlıklar şeklinde bir not edin. Bukureo. Böylece El Sabio'nun çılgınlığını yatıştırmaya ve onu kurtarmaya çalıştı, onu yakalaması beklenen korkunç kaderin korkunç eylemlerinin karşılığı. Ve yanda hırpalanmış topunu adil şekilde fırlattı, derbi şapkasını havaya kaldırarak bağırdı. "Hadi, El Sabio." Beronlar, Olum. 10 şişman rahibe karşı. 3 kez alkışlar eşek. Hip hip hurra. Kısacası, Bedlam'ın öyle olduğunu düşündü, aramızda serbest kaldı. Ve sanki hepimiz birlikte deliriyorduk. Arkadaşlarının arkasından kaçmak ve El Sabio'nun odaklarından uzak durmak, ben vermeyeceğim bir çeviklik gösterimiyle, çılgın bir saldırı, küçük şişman rahip küçük kişisini korumayı başardı, yuvarlak bedeni. Tüm yoldaşları kaçana kadar zarar görmeden duvara ya da Yangun dediği gibi, El Sabio'nun topuklarıyla bayıltılmıştı. Bir iki kez içinde bulunduğumuz geçide doğru koşmuştu, ayakta duruyordu. Ama alt kısmı bir düzine veya daha fazla kişiyle dolup taşmıştı, ağır yaralı zavallılar. Oraya sürünerek gelmişti kaçmak. Ve bunlar önümüzdeki rahipler. Korkakça davranıyorlar yaratıklar. Yardım etmek ya da kaldırmak için hiçbir çaba göstermemişti. Bu yüzden bu bariyer devam ettiği sürece kendilerinin elden güvende olacağını Sabio'nun öfkesi. Bu yüzden artık saklanacak kimse yok. Şişman küçük rahip, kurtuluş umudunun tek şey yaratmak olduğunu açıkça fark etmişti boyunda. Kalınlığında gerçekten kahramanca bir çaba. Ve acı rüzgarın kısalığı, duvarın yüzeyine tırmanmak. Ve buna neredeyse imkansız bir görevi kendine kararlı şekilde koydu. Sadece duvarın üstünden tutunabildiğini sıçrayarak. Henüz bu tutuşunu kazandığında daha fazla ilerleyemedi kurtuluş. Ve böylece orada asılı kaldı. Yüzü duvara değindi. Kısa, yağlı bacaklarını spazmotik bir şekilde saldırıyor ve çoğunu boşa gidiyor içinde olan azıcık rüzgarda keskin bağırışlar. El Sabio'nun bu konudaki hareketi gerçekten öyle görünüyordu, akıl tarafından dikte edilmiş. Çünkü rahibi tamamen bu durumda gördüğünde korunmasız pozisyonda, kasıtlı olarak tam olarak küçük adamın arkasında, tüm tekme gücünün en çok olduğu noktaya etkili bir şekilde kullanılmış. El Sabio böyle yerleştirilirken kısa bir sessizlik oldu kendisi. Çünkü herkes rahibin ne kadar açık olduğunu fark etti saldırı. Ve aynı zamanda El Sabio'nun tekmeler, kesinlikle aşırı acı verici olurdu. Muhtemelen değildi rahibe bu tutumda kalırken, ölümcül bir şekilde yara. Bir anda iki küçük topuk havada parladı ve vurmanın verdiği gibi donuk ve yumuşak bir ses duyuldu. Sanki vurmanın sesi ağır bir sopayla aşırı olgunlaşmış bir kavun görüntüsü. Ve bununla birlikte bir patlama, en keskin acı çığlığı. Ama küçük rahip, onun hayat buna bağlıydı. En cesurcasına etkisini korudu. Yine El Sabio tekme attı ve yine delici bir çığlık duyuldu. Ve bir eli gevşedi, an aldı ve sonra tekrar hızlıca kavradı. Ama El Sabio, 3. seferde insan doğası Brut'a karşı daha fazla direnmek için çok zayıftı şiddet. Kulağımızı çatlatan bir bağırışla rahip bıraktı tutuşunu ve aşağı ve geriye doğru düştü. Ve aynı anda El Sabio, son bir vuruşu yaptı ve topu kafasına isabet etti. Düşen adam ve kafatasından dömülmüş. El Sabio'ya gelince, kendisi de ölmek üzereymiş gibi görünüyordu. Zaferinin tam anında. Çünkü bir tür inlemeyle, bir dinlemesi acınası olan vahşi canavar, zavallı korkmuş yaratık, korkusundan ve öfkeyle enerji harcamasından tamamen bitkin düşmüştü, şiddetle, öldürdüğü adamın yanında nefes nefese çöktü.